Merhaba arkadaşlar, ben Stein Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. 1.7 sürüm güncellemesiyle ilgili az ve öz bir özet çıkarmışlar. Ve ardından da biliyorsunuz yine e, yeni yürüyüş teması gibi birkaç özellik geldi. Öncelikle tabii o satın alım şeyleri daha çok geliyor. Bundan dolayı öncelikle dikkat etmemiz gereken yere değinmek istiyorum. Güncelleme bölümü notu olarak diyor ki özelleştiri bölümünde yeni vali görünümü işlevi eklendi. Kahraman görevi alma, savaş alanı gazisi ve benzeri yollarla elde edilebilir. Şafak Muharebesi'nde sayfa görüntüleme diyor ve diğer öğeler iyileştirilmiş. Savaş raporu arayüzünün görüntülenmesi ve diğer unsurları iyileştirildi. Yıldız görkemde puan görüntüleme ve diğer arayüz efektleri etkin. Yani tek sorunumuz efekti zaten. Güncellememiz bu şekildeydi. Video buraya. Bir de arkasından yeni gelen arkadaşlar şemsiye tasarımlı yürüyüş temamız. Aşk kolu kuş kolu. Şurada işte çerçevesi pembiş pembiş işte gezeceğiz hocam burada. Yani ya, ben eleştirmek istemiyorum artık. Ee, Sadece birkaç konuda daha fikrimi söylemek istiyorum yine. Bunlar üzerinden ve oyunun gidişatı hakkında kendi düşüncelerimi yine paylaşmak istiyorum. Biliyorsun ki çoğu zaman hep şey dedim yani e, düzelebilir, olabilir. Aa bak yeni KVK geliyor. Aa bak göç geliyor. Aa şey de. Şimdi şöyle bir sıkıntı var bu konularda. Orta yatırımcı ve düşük yatırımcılar nezdinde konuşabilirim bu durumu. Krakenler ve balinalar hiç üstüne alınmasın. Onlar her zaman oyunun zevkini bir yere kadar alacaklar. Neden bir yere kadar? Hocam şimdi biz şimdiye kadar KVK savaşlarında hep bir saatlik savaşlar gördük. Ve bu bir saatlik savaşlar içerisinde zaten kahramanımız gidene kadar dönene kadar 5-10 dakikada zaten bir gidiş bir dönüş. Yani her gittiğimizde saniyesinde ölsek bile hani en fazla atıyorum 10 tur çıkabiliyordu. Ee, Ve daha öncesinde de olmayan teknik puanlar işte askeri paralı asker araştırmaları gibi bölümler olmadığı için böyle daha tatlı böyle T5 T6 zamanları tam böyle T4 zamanları daha tatlı savaşlar sürdürebiliyorduk fakat şimdi teknik puanların çıkması, öldürme oranlarının arttırılması, direkt askeri öldürme oranlarının arttırılması, paralı askerler bölümündeki karşıt birim türüne karşı hasar, karşıt birim türünün işte hasarını düşürme gibi gibi birçok şey olduktan sonra artık oyun strateji anlamında çok uzaklaşmaya başladı. Yani tamam çoğu oyun pay to win'dir. Evet çoğunda böyle özellikler vardır. Bu zaten beklediğimiz konular. Yani bu tür strateji oyunlarında pay to win acaba olacak mı olmayacak mı bir düşünce hiçbirimiz girmeyeceğiz. Hepsinde biraz vardır. Fakat bazıları bunun ayarını kaçırır. Bu da onlardan bir tanesi. Ee, Yani hocam bir rapor çıkartıyorsun. Orta yatırımcı ahi olsan ki ben orta bir yatırımcıyım. Atıyorum ne kadar yatırmışımdır? 70, 80, 90 civarı bir şey diyeyim. Bu 70, 80, 90 civarı bir de artı birler falan vardı. Ondan dolayı tam net hesaplayamadım. Böyle bir hesapla adam akıllı iş yapamıyorsunuz sahada. Ee, Keza ben de o kadar yapamıyorum. Çünkü karşımıza çok kraken ve balina çıktığı zaman adam bir raporda benden 20-25K ölü götürüyor. 20-25 bin askeri basmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, Şimdi diyeceğim konu şu. Bir saatlik KVK'da bir şekilde bunun hissiyatına varamadık. Göremedik. Aa dedik işte tam bir saat savaş oldu bitti. Altın Sefer'de orta yatırımcılar ve free oyuncular iliklerine kadar hissettiler. Çünkü kalelerine solo saldırılar yaptı krakenler, balinalar ve inanılmaz derecede hasarlar verdirtti. Çoğu kalede bu süreçte sıfırlandı. Oyunda belli başlı destekler vermeye çalıştı bu konuda. Zaten işte film bug'ları falan vardı. Hani olur dedik eyvallah oyundur. Yapılır bazı hatalar. Şimdi benim asıl diyeceğim konu şu. Önümüze bir dörtlü KVK gelecek. Bu ayın sonlarına yakın. Tam sonu demiyordu da böyle 20'si civarlarında. Dörtlü bir KVK sistemine geçiş yapacağız. Üçlü dörtlü bir şeyler yapacağız. Şimdi bir hafta boyunca savaşacağız. Biz 4 gün boyunca Altın Sefer'de e, zaten perişan oluyoruz. Çünkü gücümüz yetmiyor. Yani orta ve free yatırımcılar olarak. Evet savaşın uzun sürmesini ve savaşın fazla olmasını ben de istiyorum. Ama bu kadar çok ölü vermek, işte bu kadar çok direkt söylüyorum ezik kalmak tadı kaçıyor artık. Yani benim 270 mi 260 günlük bir ardışık girişim vardı. Şu an 2 mesela. Bunu 2 kere 3 kere bu aralar sıfırladım. Çünkü artık zevk almıyorum hocam. Artık yani oyunda düzelir mi düzelmez mi artık ben saldım. Yani çok peşinde değilim bu durumun. Dörtlü KVK'da gerçekten bu işin iliklerimize kadar hissedeceğimizi düşünüyorum. Ama dörtlü KVK'yı da görmek istiyorum hocam. Bir dörtlü KVK'ya da gireyim. Oradan da bir dayağımızı yiyelim. Öyle bir çıkalım.
Ee, Yani sıkıntı hocam sadece bunların gelmesi ve bunların bu tür ya Mito'nun fantezi lejyonu. Yani hiç mi bir şey kalmadı? Kral bir ejderha uçaydı, bir bilmem ne uçaydı. Yani ben fantazi lejyonunu ne yapayım? Bunun tek amacı şudur. Sürekli bunları getirelim, sürekli satalım. İnsanlar zaten bunları biriktirdikçe ekstra bufflar alıyorlar. Bunları doldurdukça, bütün serisini aldıkça ekstra kazanç, hasar, savunma kazanıyorlar. Bundan dolayı da şimdi gelen Kraken Bind'le zaten parayı nereye harcayacağını bilmiyor. Adamın tek derdi gece 3'te paketin yenilenmesi. Türkiye bazlı saatte. 4'lü KVK'da da ben görmek istiyorum şahsen. Evet, o savaşlara da girmek istiyorum ama düşüncem şudur. Büyük ihtimal o KVK'da artık oyun kendini bitireceğini düşünüyorum. Umarım böyle olmaz. Umarım oyun bir şeyleri dengeli yapar. Bir şekilde güzel gider ama ben kimsenin, özellikle orta ve düşük yatırımcı olarak söylüyorum. Kimsenin gidip çatır çutur tek yediği alanda kalelerinin rahat rahat sıfırlandığı bir tane kompun, adamın beşli kompla çıkıp senin gözünün önünde böyle yavaş yavaş bütün kaleleri sıfırlayıp senin de böyle gelip sıfırladığı zaman diyeceksin ki hocam ne oluyor? Artık yeter diyeceksin ve çok kişi bırakacak. Benim burada amacım şu. İnsanlar bu oyunu bırakmasın. İnsanlar bu oyunu oynasın çünkü uzun zamandır emek veriyoruz. Ama eee kimseyi kandırmaya gerek yok. Geçen biri bana şey yazmıştı. Ya hocam hiç YouTube'da free oyuncular için bir içerik görmedim diyor. Bununla ilgili bir içerik çeker misin? Hani free oyuncular nasıl ilerlemeli? Diyorum ki free oyuncu oynayamaz. Yani böyle bir içeriği sunmam mümkün değil hocam. Free oyuncu için ne yapacağız hocam? Yani balık tutma bölümünü mü göstereceğim? Olmuyor ki yani olsa da anlatsak oyun inanılmaz para istiyor. Free bir oyuncu belki şimdiye kadar belki bir ay içinde belki 2 ay içinde biz şimdi dördüncü sezondayız. Sezon değişiyor. Birinci, ikinci sezonda çok böyle koymuyor o şeyler de kahramanlar arttıkça ve sezon ilerledikçe iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Bu olayın ne kadar zorlu olduğunu. Yani oynamaya devam edeceğiz de eski hevesle değilim. Açık ve net söyleyeyim bunu da size söyleyeyim. Ee, inanılmaz bir sıkılmışlık. İnanılmaz bir bunalma var. Hadi eskiden yine eleştiriyorduk ama oynamaya devam ediyorduk. Bu aralar zaten belki farkındasınız da yani 5 günde bir video, 6 günde bir video. Çünkü hem içerik bulamıyorum. Ee, Nasıl çekeyim abi? Yani gidip Kraken'le nasıl savaşayım ben mesela? Nasıl Balina ile savaşayım? En fazla bir kahraman gelir. Ne bileyim bir etkinlik gelir. Şimdi şemsiyeyi de çekip anlatasım gelmiyor. Bunu buraya komik olduğu için koyduk buraya. Onun üzerinden konuşuyoruz. 4'lü KVK'da ben gerçekten insanlar bunu hissedeceğim. Orta ve düşük yatırımcılardan çok büyük kayıp vereceğini düşünüyorum oyunun. Ekstrasında da Krakenler de abi bir yerden sonra birbiriyle savaşmak istemeyecek. Şimdi Kraken tek atmak isteyecek alanda. Bu da onu karşı taraf iki Kraken bir araya geldiği zaman birbirlerini zorlayacaklar tabii. Bir yerden sonra onlar da zevk almamaya başlayacak. Oyuna geri dönüşlerimizi çok yaptık. Çok direttik. Çok umursanmadı. Hala fantezi lejyonları gelmeye devam ettiğine göre bu da zaten bu işin ciddiye alınmadığını gösteriyor. Artık etkinlik dedik. Geçen su topu balonu mu ne öyle bir şey geldi fırlat. Ondan bile şikayetçi olmadım. Yani bildiğin ona bile dedim ki oley yani etkinlik. Ona bile ses etmedim. Düşünün ne kadar acı bir durumdayız. Bazılarınız dediniz ya bu ne hocam çocuk oyunu falan. Ya vallahi bilmiyorum hocam artık yani bir şey olsun da dedik. Ne oluyorsa olsun. Ödül sistemini anlatmama gerek yok zaten. Ee, Bu şey oyunu yani para yatıracaksan zevk alırsın. Yatırmayacaksan zevk alacağın bir oyun değil. Birinci, ikinci sezondaki arkadaşlar şu anda free oyuncular bile ya da düşük yatırımcılar bile ufaktan bir yine zevkini alabiliyordur ama özellikle 3 ve 4'e girdiğiniz zaman bunun etkisini çokça hissediyorsunuz. Yani umarım düzelir. Hep bir ümit besledik. Hep böyle eleştirdik bazı yerlerini ama yine de dedik ki inşallah olur. Fakat zaten biliyorsunuz eski eleştirilerimle şimdi eleştirilerim arasında dağlar kadar fark var. Eskiden böyle daha hararetli, aa bunu ne sen yapmadınız, bu niye burada böyle, bu niye artık şey baygınlık modunda yani daha böyle artık alışmışlık düzeyinde konuşuyorum artık. Çünkü zerre umurlarında olduğunu da düşünmüyorum ben bu konunun. Hani bana göre artık bir Ponzi sistemi moduna girmeye başladı. Parayı alıp gidelim modu. Çünkü adam akıllı bir şey yok. Sürekli ben sana para yatırmak zorunda değilim. Yani bu fantezi lejyonu yok bilmem ne lejyonu. Yeter de hocam arada bir getir ki tadı olsun. Bir sürü şey geldi. Bunları zaten krakenler ve balinalar aldıkça ki alıyorlar. Bunlar aldıkça hasar ve saldırı ve savunmaları çok yükseliyor. Siz hissetmeden %1'ler, %2'ler, %3, %5 olarak bunlar birikiyor ve bir yerden sonra inanılmaz bir savunma ve saldırıya sahip oluyor. Zaten teknik puanlar işte Paralı Askeri bölümünün zaten inanılmaz erken geldiğini düşünüyorum ben. Daha etkinlik getirilmediğiniz bir oyunda, adam akıllı etkinlik getirmediğiniz bir oyunda maalesef ki gidiyorsunuz. Bu tür sürekli para yatırılacak, sürekli
malzeme alınacak, etkinlikler geliyor. Zaten etkinlik dediğimizde şu adam akıllı zaten kendi emeğinizi ve eğleneceğinizi yapacağınız bir etkinlik olmuyor. Genellikle hep para yatırma, yani adı üstünde etkinlik oluyor ama bu para yatırma etkinliği oluyor. Yani kendi emeğinle yaptığın bir etkinlik olmuyor maalesef. Yani arada bir yine oynamaya devam edeceğiz. Canlı konusunu hocam yazıyorsunuz. İnanın hiç açasım gelmiyor. O kadar çok yani sıkıldım ki yani canlı yayını açıp da ne konuşacağımı bilmiyorum. Çünkü oyun bana içerik vermiyor artık. Açıyoruz, eyvallah, kendi aramızda sohbet ediyoruz. Yine kalabalık da sohbet ediyoruz bu arada. Ama hocam bir yere kadar yani oyundan bir şey anlatamıyorsun artık. Çünkü oyun içerik çıkartmıyor. Hani varsa yoksa aynı şeyler. Yok altı seferin orasını düzelttik. Yok Şafak Muharebesi'ndeki yok şey yaptın yeri düzelttik. Ya reis ödül ver biraz. Artık ödül ya verme ya. Vallahi verme hocam. Yani bu kadar zaman ver dedik, vermedi. Şimdi verme diyelim. Belki birden öyle olur. Sakın ödül verme. Şafak Muharebesi'ndeki şeyleri hocam, game sandıkları kalksın, harika yarışmalarındaki altın kafaların kaldırılmasını talep ediyorum. Bir de hocam mümkünse KVK'daki ve altın seferdeki o 3 madalya, altın seferdeki o 3 altın madalya çok. Onu bir yapın yeter. Şimdi 3 tane nedir hocam, bu kadar madalya mı verilir piyasada? O şekilde diyeceklerim. Bilmiyorum, sizler ne düşünüyorsunuz? Ama ben iyi olmasını istiyorum oyunun. Hepimiz çok emek verdik. 200 küsür günlük şeyim sıfırlandı mesela. Hiç girmek istemedim çünkü biliyordum sıfırlanacağını da hiç girmek istemedim. Umarım inancım olmasa da düzelir diyorum. Umarım artık akılları başlarına gelir. Umarım daha iyi bir oyun çıkar da onu oynarız. Buradan kurtuluruz. Madem bunlar yapamıyor artık bari kurtuluruz. Bir de yeni bir oyuna başlamakta bilmiyorum ayrı bir stres ve sıkıntı. Evet, 1.7 güncellemesi özetiyle başlayıp kibarca oyunu uyarıp videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun hocam. İzlediğiniz için de tekrardan teşekkür ederim.